Bir düşün, sıradan bir gün. Sıradan bir yürüyüş, sıradan bir canın tatlı çekti hali. Aklında sadece dondurma var. Sadece dondurma. Sevgili dost, hiç şunu yaşadın mı? Her şey normal giderken bir anda tek bir sahneyle zihninin klik diye yer değiştirmesini. Bazen bir an yılların gidişatını değiştirebilir. Hayatının bütün yönünü değiştiren bir sahne düşün. Bir Lamborghini. Hayır, sadece bir araba değil. Bir kırılma anı. Ve o sahnede tek bir soru doğuyor. Bunu nasıl aldın? Bir yaşam koçu olarak şunu söyleyebilirim ki iyi sorular cevaplardan bile önemlidir. Çünkü farkındalık sağlar. Farkındalık da yeni doğru kararların kapısını açar. Bu soru basit gibi görünür ama bazen bir soru insanın kaderini yeniden yazar. Sevgili dost, bugün sana öyle bir hikaye anlatacağım ki bu hikaye bir dondurma dükkanında başlıyor, lakin bir Lamborghini ile devam ediyor. Ve sonu 31 yaşında milyoner olmak, 37 yaşında emekli olmak ve hayatını tamamen değiştirmek. Bugün konuşacağımız Milyonerliğe Hızlı Geçiş kitabının yazarı M.J. DeMarco diyor ki, o gün de diğer günler gibiydi. Sadece dondurma arayışı içindeydim. Dondurmacıya gidiyor ve orada onu görüyor. Muhteşem bir Lamborghini. Bir kral gibi park etmiş ve o da ona bakıyor hayran hayran. Dondurma düşüncesi siliniyor. Zihninden de kalbinden de sadece Lamborghini kalıyor. Ve sonra sahneye genç bir adam geliyor. 25'inden büyük durmuyor. Kot pantolon, oduncu gömleği, altında konser tişörtü. Yazarın beyni şok. Ne oluyor ya diyor. Bu araba benim evimden bile pahalı. Bu çocuk bunu nasıl almış olabilir? Zihni cevap arıyor. Piyango, miras, sporcu ve sonra o an geliyor. Yazar kendini ikna ediyor, kendiyle pazarlık ediyor, geri kaçmak istiyor ama bir şey onu itiyor. Hani bazen içindeki ses der ya, git sor, git yap. Kapılar açılıyor ama normal kapı değil, yukarıya doğru kalkıyor. Yani sahne daha da büyüyor, daha da büyüyor. Ve yazar soruyor. İlk soru şöyle. Böylesine harika bir arabayı nasıl alabiliyorsunuz? Sonra daha netleştiriyor. Acaba ne iş yaptığınızı sorabilir miyim? Genç adam kısa, net, tartışmasız bir cümle kuruyor. Ben bir mucidim. Ben bir mucidim. Bak, ritmi hissediyor musun? Çalışanım demiyor, memurum demiyor, yatırımcıyım demiyor. Ben bir mucidim diyor. Yani ben değer üretirim, ben icat ederim, ben çözüm üretirim diyor. Ve yazarın zihni orada kitleniyor adeta. Cevap benim senaryolarıma hiç uymadı. Bütün sorularım sıfırlandı diyor. Sanki biraz önce istediği dondurma gibi. Orada donup kalıyor. Adam arabaya biniyor, motor çalışıyor adeta kükrercesine ve sohbet bitiyor. Ama soru bitmiyor. Soru büyüyor. O soru yıllarca büyüyor. Şimdi düşün lütfen. Bazı insan böyle bir sahneyi görünce sorar. Bazı insan böyle bir sahneyi görünce küser. Bazı insan araştırır. Bazı insan da böyle bir sahneyi görünce haset eder. Ne dersin? Sen hangisisin? Bir de buradan bak. Aynı sahne, iki zihin, iki kader. Ve bak, burada kazananların zihin yapısını anlamak için sana bir şey hatırlatacağım. Will Smith'in oynadığı ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Umudunu Kaybetme filmini hatırlarsın muhtemelen. Filmin başında buna benzer bir sahne var. Orada Chris Gardner karakteri bir spor arabayı görüyor ve o cümle dökülüyor. Wow dostum, böyle bir arabayı alabilmek için ne iş yapıyorsun? Ve o soru bir merak değil, bir kıskançlık ya da bir haset değil, kurban zihniyeti değil. O soru bir yön değişimi, bir karar doğuruyor. Şimdi burada ayrımı net koyalım. Arayan insan soru sorar. Hayatını iyileştirmek isteyen insan model alır. Kurban zihniyeti ise ya bahane üretir ya da haset eder ya da küçümser. Sevgili dost, çoğumuz hayatımızda tam olarak bunu yapıyoruz. Sorunu dışarıda, ekonomide, patronda, ülkede ya da kaderde arıyoruz. Oysa gerçek şu ki bir kez olsun mümkün olduğunu düşünmemiş ve nasıl yapabilirim diye sormamışızdır. Dolayısıyla zihnimiz de bize o yolu göstermemiştir. İşte bu kitap daha ilk sayfalarda bize şunu fısıldıyor. Doğru soru, doğru yol. Sevgili dost, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu M.J. DeMarco ve Muhteşem Ötesi kitabı Milyonerliğe Hızlı Geçiş. Şimdi bir düşün lütfen.
Bu başlık bile tek başına tartışma çıkarmıyor mu? Hızlı geçiş diyor. Çünkü adam yavaş yavaş masalına meydan okuyor. Birazdan bu harika kitabı senin için özetleyeceğim ama önce yazardan biraz bahsedeyim. MJ DeMarco internet girişimcisi ve yazar. Kendi anlattığı hikayeye göre Limos.com adında bir iş kuruyor ve bu işi 2000 yılında satıyor. Şirket bir süre sonra iflas ediyor, 2001'de geri alıyor ve birkaç yıl daha büyütüp 2007'de tekrar satıyor. Bu süreçte ciddi bir nakit akışı olduğunu, oluşturduğunu ve böylece özgürlüğe çok erken yaşlarda ulaşabildiğini farklı röportajlarda anlatıyor. Burada altını çizelim. Adamın odağı daha çok çalışmak değil, daha doğru sistem kurmak. Peki bu Limos.com nasıl bir şey? Basitçe söyleyeyim. Özel araç, limuzin, shuttle gibi ulaşım seçeneklerinde farklı operatörleri bir araya getiren ve kullanıcıların fiyat, araç ve hizmetleri karşılaştırıp teklif almasına yardımcı olan online bir pazar yeri. Şöyle düşün, insanların bir ihtiyacını çözüyor, bunu bir sisteme bağlıyor, sonra ölçekliyor ve sonra o sistem onu taşıyor. İşte genç yaşta gördüğü o Lamborghini sahnesi var ya, bakış açısını değiştiriyor, zihnini değiştiriyor, yolunu değiştiriyor. Bu kitap da o soruya verdiği büyük cevabın tamamı. Kısacası sevgili dost, bu özet nasıl hızlanırım sorusunun adeta haritası. Ben bugün bu kitabı senin için 6 bölümde özetleyeceğim. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Ve kitabın omurgasına bir bakalım. Yazar zenginlik lafını romantikleştirmiyor, sisli bırakmıyor, zenginlik lafını bir yol haritasına çeviriyor. Bu çok kritik. Adam motivasyon satmıyor, harita veriyor adeta. Diyor ki her yolun bir evreni var. Her evrenin bir matematiği var. Her matematiğin bir sonucu var. Tıpkı tren rayları gibi. Eğer tren rayının hız sınırı 20 ise 20 ile gidersin. 200 ise 200 ile. Sen ne kadar gaza bassan da rayın üzerinde bir yere kadar gidersin limite göre. Ve eğer finansal durumundan memnun değilsen yolu değiştirerek evrenini değiştirirsin. Sonra yazar bize 3 yol söylüyor. Kaldırım, yavaş şerit, hızlı şerit ve çok net bir iddia koyuyor. Kaldırım fakirliğe gider, yavaş şerit orta halliliğe gider, hızlı şerit zenginliğe gider. Bu iddia bazılarına biraz sert gelebilir. Çünkü yıllardır bize farklı şeyler söylendi. Çalış, biriktir, sabret. Bu kitap diyor ki tamam ama hangi hızda, kaç yılda, hangi bedelleri ödeyerek? Ne dersin? Sen de hiç bu kadar yıl, bu kadar emek ama sonuç neden bu diye düşündün mü? Hadi gel bakalım. Bölüm 1. Kaldırım yol haritası yani fakirlik. Kaldırım en çok gidilen yol ve kaldırımın hipnozu şu. Bugün iyi hisset, yarın sonra bakarız. Şimdi yaşa, sonra düşünürüz. Şimdi tüket, sonra hallederiz. Sevgili dost, bu hipnoz sinsi gelir. Çünkü şimdi tatlıdır, sonra belirsizdir. Yazar diyor ki kaldırım daha güvenli bir yarın yerine daha zevkli bir bugün için yapılan anlaşmadır. Ve o sert cümleyi patlatıyor. Kaldırımdaki biri batmaktan bir adım uzaktadır. Bir iş, bir hastalık, bir kriz uzaktadır. Ya da pandemiyi hatırla. Herkes işine çok güveniyordu. Ne oldu? Bir anda milyonlarca insan işsiz kaldı. Lakin İnternet üzerinden iş yapanlar, bir sistem kurmuş olanlar ne yaptı? Aksine işlerini katlayarak büyüttü. Şimdi dikkat et. Şunu düşün. Kredi kartı limitiyle zengin gibi yaşamaktan bahsediyor. Cebinde para yok ama üstünde imaj var. Ve işte yazarın en sevdiği ayrım geliyor. Zengin olmak başka, zengin görünmek başka. Zengin görünmek sahne, zengin olmak sistem. Sevgili dost, sahne alkış getirir, sistem özgürlük. O yüzden 80 bin dolarlık arabayı 6 yılda alıyorsan bu zenginlik değil, zengin gibi davranmaktır diyor yazar. Çünkü sen araba değil, borç alıyorsun diyor. Sen aslında kölelik alıyorsun diyor. Hatta acı bir tablo çiziyor. Viran bir apartman, önünde 22 inç jantlı bir araba ve otokat gibi cümlesi. 90 binlik imaj var ama 5 kuruşluk akıl yok. Bunu ben söylemiyorum bu arada, yazar söylüyor ve imaj başkalarını ikna eder, sistem ise hayat değiştirir diyor. Kaldırımın şifresi hazdır, kırılganlıktır. Kaldırımın sonu ise sürpriz bir çöküş riskidir diyor. Bölüm 2 yavaş şerit, orta halli yol haritası diyor buna. Toplumun kutsal kitabı gibi adeta değil mi? Çünkü yavaş şerit en saygı gören yol, en çok alkış alan yol, en mantıklı gibi görünen yol. Tam da bu yüzden tehlikeli diyebilirim. Yazar da zaten aynen böyle söylüyor. Mantıklı görünür, lakin ruhu yaşlandırır. Yazar burada adeta kamerayı yüzümüze yaklaştırıp şunu söylüyor. Size yedirdikleri bir yalan bu diyor. Kaldırım bugün zevk der. Yavaş şerit ise bugünü kurban et, yarın özgürleşeceksin der. Ve o
klasik reçeteyi okur. Okula git, iyi notlar al, mezun ol, iyi bir işe gir, kazancının %10'unu biriktir, borsaya yatır, emekliliği tamamla, borçları kapat, kupon biriktir. Sonra bir gün 65 yaşına geldiğinde zengin olacaksın. Hiç düşündün mü? En güçlü yıllarını ileride şeklinde atmak. Gerçekten plan mı yoksa ezber mi? Burada bir tartışma başlayabilir. Çünkü tam bu noktada iki büyük kitap devreye giriyor. Babil'in en zengin adamı diyor ki önce kendini öde, kazancının bir kısmını ayır, biriktir, sabret. Evet doğru, disiplin gerçekten doğru. Lakin MJ DeMarco diyor ki tamam da kaç yılda? 50 yıl boyunca %8 ile orta halli kalmak mı? Yani disiplin tek başına yetiyor mu? Sevgili dost, burada soru şu. Sadece biriktirmek mi? Yoksa sistemi büyütmek mi? Zengin baba yoksul babaya da çatıyor ve diyor ki orada varlık al, yükümlülük kalma, nakit akışı oluştur, işte finansal okur yazar ol. Tamam bu da doğru. Fakat burada yazar çıtayı şuna koyuyor. Varlık dediğin şey seni özgürleştiriyor mu? Yoksa sana yeni bir iş mi çıkarıyor? Zamanın mı artıyor yoksa sorumluluğun mu? Yani varlık bile bazen zaman köleliğine dönüşebilir diyor. Bir de buradan bak, nakit akışı var ama hayat akmıyor. Bu mümkün. İşte yazarın yavaş şerite eleştirisi burada keskinleşiyor. Yavaş şerit orta halliliğe güdümlüdür çünkü matematiği orta hallidir ve çoğu insan sadece masraf kısmını oynar diyor. Çünkü kontrol edebildiği tek şey odur. Ben kahveyi keseyim, ben şunu almayayım. Peki ya gelir tarafı? Peki ya ölçek? Peki ya sistem diye soruyor. Sevgili dost, gerçek sıçrama masrafı kısmakla değil, değeri ölçeklemekle geliyor. Şimdi dürüst olalım. Hayatını 65'e ertelemek, gençliğini kurban etmek, en güçlü yıllarını ileride şeklinde ertelemek. Bu gerçekten bir plan mı yoksa toplumsal bir hipnoz mu? Yazar tutumlu olma demiyor, disiplinsiz yaşa da demiyor. Şunu söylüyor, sadece disiplin ve yıllar seni otomatik olarak özgür yapmayabilir. Lütfen kendine şu güzel soruyu sor. 5 yıl sonra bu yol bana daha iyisini verecek mi? Yoksa sadece bugün olduğum durumu koruyacak mıyım? Bölüm 3, 3. kapı, hızlı şerit. Ve sonra kitap en sevdiğim şeyi yapıyor. İzleyiciyi iki seçeneğe sıkıştırıp 3. kapıyı açıyor. Kaldırım mı, yavaş şerit mi? Bugün mü, yarın mı? Ve bir anda bekle, başka bir seçenek daha var diyor. Hızlı şerit. Bir hibrit gibi anlatılıyor ve tartışma çıkaran o cümle. Eğer 18 yaşındaysan 25 yaşında çok zengin olabilirsin diyor. Sevgili dost, bu cümleyi duyunca zihnin hemen itiraz edebilir. Normal, zihin direnir ama mesele mümkün olup olmaması değil. Mesele hangi denklemle olduğu. Burada insanlar hemen tepki verebilir. Olmaz öyle şey, hayal satma, kolay para mı var? Ve yazar şu cevabı veriyor. Kolay demiyorum ama mümkünsüz de değil. Çünkü konu kolaylık değil, konu denklem. Hazır mısın? Şimdi kitabın motoruna iniyoruz adeta, matematiğe iniyoruz. Şimdi servetin şifresine iniyoruz adeta yazarın deyimiyle. Şöyle düşün, bir odadan diğerine geçmek için kapıyı aşarsın. Eşiğe gelip ayağımı hangi açıyla atmalıyım diye sonsuz analiz yapmazsın, geçersin. Hızlı şerit de biraz böyle. Fazla analiz değil, doğru sistem ve doğru adım. Yani sen uyurken bile sana para kazandıracak bir sistem, bir fikir üzerinde düşünürsen, insanların bir sorununu çözersen, diyor ki ben insanların bir sorununu çözdüm yapmış olduğum siteyle. İnsanlar diyorlardı ki bana bir araç lazım. Şu özelliklerde olmalı. Beni şuradan alıp şuraya götürmeli ve emin olmadıkça para ödememeliyim. Ben böyle bir sistem kurdum. Bunun için evet yıllarca çalıştım ama sistem işlemeye başladığında artık istediğim olmuştu. Gerçekten çok kolay bir şey değil. Lakin diğer yollara göre bence daha kolay ya da daha güzel. Pasif gelir üretmekten bahsediyor. Evet bir sistemi kurana kadar zorlanırsın. Örneğin bir YouTube kanalı açarsın. İlk başta izlenmez, kimse bakmaz, beğenmez, yorum yapmaz, abone olmaz. Lakin devam edersin kaliteli bir şekilde ve bir süre sonra birileri fark eder. Ve artık öyle bir noktaya gelir ki istikrarla devam ettiğinde, sen uyuduğunda, tatile gittiğinde, gezdiğinde, çalışmadığında, arada bir video attığında bile sana para kazandırır. Neden? 5 yıl önce, 10 yıl önce bile yüklemiş olsan o videolar izlendikçe para kazanırsın. Ya da bir yazılım satarsın ve o yazılım kullanıldığı sürece aylık ya da yıllık abonelikle insanlar sana ödeme yapar. Aynen senin şu an yaptığın gibi. Belki ChatGPT'ye, belki Gemini'ye, belki benzer başka bir araç için her ay ödeme yapıyorsun. Bu adam bunu oluşturana kadar çok uğraştı evet. Lakin oluşturduktan sonra sürekli kazanmaya başladı. Yani hızlı şerit derken durduk yere kolay paradan bahsetmiyor. Lakin diğerlerinden çok daha hızlı
ve doğru olduğunu söylüyor. Bu arada sevgili dost, geçen videomda da bahsetmiştim ve o bahsin ardından birçok izleyici gelip rezervasyonunu yaptırmış. Burada da kısaca değineyim. 24, 25, 26 Nisan'da Ankara Kızılcahamam Çam Termal Otel'de 2,5 günlük muhteşem bir bilinçaltı dönüşüm kampı yapacağız. Daha önce 3 kez yaptık. Bu 4. olacak ve orada konuşacağımız konulardan biri de tabii ki zenginlik bilinci, tabii ki varlık bilinci ve kendini bu zihin yapısına nasıl eşitlersin, nasıl kazananların zihin yapısına, zihniyetine ulaşırsın, bunu da konuşuyor olacağız. Birçok bilinçaltı blokajı konuşuyor ve beraberce çözüyor olacağız. Özel çalışmalarla, meditasyonlarla 2,5 gün boyunca beraber yiyeceğiz, beraber içeceğiz. 3 öğün açık büfeden istediğimiz gibi yiyip içeceğiz. Havuzları kullanabileceğiz. Otelin bütün imkanlarından faydalanabileceğiz ve bu kamp bittiğinde kesinlikle farklı kararlarla, farklı kişiler olarak oradan çıkıyor olacağız. Aşağıya linki bırakacağım. İlgini çekiyorsa bu söylediklerim tıklayıp inceleyebilirsin. Bölüm 4. Zenginlik nedir? Bu bölümü anlatmadan önce bir şeyden bahsedeyim. Yazar ilk başlarda biraz kibirli, biraz farklı bir yerden konuşan, biraz yüksekten konuşan, biraz hayal satan gibi görünebilir. Lakin bu bölümde gerçekten anlattıklarını çok sevdim ve çok doğru buldum. Çünkü yazar birçok insanın yaptığı gibi zenginliği para diye tanımlamıyor. Hatta diyor ki hayatındaki en mutlu anlar gerçek zenginliği hissettiği anlardı. Yani ilk Lamborghini'mi aldığım gün değildi. Gerçek zenginlik için A, S ve Ö harflerini kullanıyor. Aile, sağlık, özgürlük. Seçim yapabilmek, sevdiklerine vakit ayırabilmek, sağlığını kaybetmemek ve şunu söylüyor. Mutluluk burada. Sevgili dost, burada bir dur. Zenginlik bir şey değil, bir hal ve bir alan meselesi diyor yazar. Çünkü birçok insan para mutluluk getirmez cümlesini yanlış anlıyor. Yazar da diyor ki sorun para değil, sorun kölelik. Bazı insanlar gelirlerini arttırdıkça özgürleşmiyor. Daha pahalı bir kafes satın alıyor. Adına da yaşam tarzı diyor. Daha büyük ev, daha büyük giderler, daha büyük baskı, daha büyük stres ve korku. Bir de buradan bak. Bazıları arabayı büyütüyor ama hayatları küçülüyor diyor. Bölüm 5 İcraat Yasası milyonları etkile. Kitabın en güçlü bölümlerinden biri burası. Yazar çekim yasasına bile değiniyor. Lakin diyor ki matematiği yok sayarsanız eksik kalır. Ve onun yerine icraat yasası diye bir şeyden bahsediyor. İcraat yasasının özeti şu. Kontrol ettiğin bir varlığın içinde ne kadar çok hayatı ne kadar büyük ölçekte etkilersen o kadar zengin olursun. Sonra bunu tek bir cümleye indiriyor. Milyonları etkile ve milyonlar kazan. Sevgili dost, burada bir sihirden bahsetmiyor, büyüden bahsetmiyor, matematikten bahsediyor aslında ve şöyle diyor, zenginlik şans değil, zenginlik gizli bir bilgi de değil, zenginlik mistik bir sır değil, zenginlik eşittir değer çarpı ölçek. Sonra çok net bir denklem veriyor, net kar eşittir satılan birim çarpı birim karı, yani ölçek çarpı büyüklük. Aynı ürün başka ölçek, aynı hizmet başka ölçek, aynı çözüm başka ölçek. Yani şunu söylüyor, 10 kişiye mi satıyorsun, 10.000 kişiye mi? Birim karın mı büyüyor, birim sayın mı? Hiç düşündün mü? Belki de yıllardır çalışıyorsun ama denklemin yanlış tarafını güçlendiriyorsun. Ve burada çok çarpıcı örnekler bağlıyor. Sporcular milyonları eğlendirir, milyonlar kazanır. Komedyen milyonları güldürür, milyonlar kazanır. Yani büyük servet büyük sayıları takip eder. Şimdi bir soru. Eğer 40 yıl yavaş birikim sistemi insanları zengin yapsaydı, sence çoğu insan şu an neden hala orta halli? Belki de sorun çalışmamak değil, sorun yanlış rayda koşmak. Sevgili dost, tren rayı yanlışsa koşmanın hızını arttırmak sadece daha hızlı yorulmak demektir. Bölüm 6 Hızlı Şeridin 5 Emri. Burası kitabın ve videonun öğretici zirvesi bence. Yazar diyor ki hızlı şerit yolunu değerlendirmek için 5 emir kullan. 1. İhtiyacın emri, 2. Girişin emri, 3. Kontrolün emri, 4. Ölçeğin emri, 5. Zamanın emri. Ve diyor ki bu 5'i bir araya getiren yol kısa sürede çok zengin yapabilir. Sevgili dost, bu beşli aslında bir turnusol kağıdı gibi. İşin gerçekten hızlı şerit mi yoksa sadece yeni bir yavaş şerit mi onu görmeni sağlayabilir. Ben burayı çok beğendim. Şimdi ben bunu şöyle aktarayım sana. Bir ihtiyaç, işin kalbi. İnsanların ihtiyacını karşılamıyorsan sadece heves satarsın diyor. Benim tutkum, benim hayalim dediğin şey kimseyi ilgilendirmeyebilir. İnsan ihtiyacıyla ilgilenir. Tutku seni başlatır. İhtiyaç ise seni büyütür diyor. 2. Giriş. Yazar soruyor giriş ne kadar
kadar kolay? Yani senin yaptığın işe girmek ne kadar kolay? Çünkü ne kadar kolaysa rekabet o kadar yüksek olur. 10 dakikada kurulabilen işlerden milyonlar çıkmaz diyor. Kalabalık olur, gürültü olur, marj düşer. Hızlı şerit herkesin girdiği kapı değildir. Hızlı şerit herkesin cesaret edemediği kapıdır diyor. Şimdi dikkat edelim. Cesaret burada bağırmak değil. Uzun vadeli sistem kurmayı göze almaktır. Geldik kontrole. Politikayı sen belirlemiyorsan oyunu sen kurmuyorsun diyor. Başkasının tarlasında işçi oluyorsun diyor. Bazı sözleri biraz sert geliyor biliyorum. Lakin bence sert gelmeli. Sert gelirse bir şeyleri değiştirmeye daha kolay karar verebiliriz. Diyor ki kendi markan, kendi sistemin, kendi kontrolün olsun. Sevgili dost, kontrol yoksa özgürlük de yoktur diyor. 4. madde ölçek. Diyor ki mahalleye mi hizmet ediyorsun, şehre mi, ülkeye mi, dünyaya mı? Ölçek büyüdükçe denklem değişir diyor. 10 kişiye çözüm satmak ya da 10 bin kişiye çözüm satmak ya da 1 milyon kişiye çözüm satmak. Bunlar bambaşka şeylerdir. Eskiden iyi bir ticaret deyince köşe başında bir dükkan gelirdi aklımıza. Şimdi internet üzerinden kaç kişiye ulaşabiliyorsun? Gerçek soru budur. Aynı fikir başka kaderler. Şöyle düşün, bir musluğu açarsın, bir bardak dolar. Aynı muslukla bir depoda dolar ama bunun için süre ve sistem gerekir. İşte ölçek budur. Geldik 5. maddeye yani zamana. Yazar diyor ki iş seni mi yiyor yoksa sen işi mi kuruyorsun? Sistem sensiz çalışabilir mi? Zamanın artıyor mu, azalıyor mu? Yani tamam bir iş kurdun ama sen başında olmadığın zaman bile devam edebiliyor mu? Gitmek zorunda mısın? Yazarın pasif gelir yaklaşımı işte tam burada. Zamanı ayırabilmek diyor. Amacım budur ve senin de amacın bu olmalı diyor. Lütfen kendine şunu sor. Bu iş yani yaptığın iş beni özgürleştiriyor mu yoksa beni daha pahalı bir kafese mi taşıyor? Teşbihte hata olmaz, bana kızma. Hızlı şerit çabuk para değil. Hızlı şerit zekice bir sistem kurmak. Hızlı şerit ölçeklenebilir bir değer oluşturmak. Hızlı şerit zamanı geri almak. Kısacası sevgili dost, hızlı şerit hızdan önce doğruluk istiyor. Kitapta daha çok ifade, daha çok hikaye ve çok güzel yöntemler var. Ben bazı yerlerinde bir tık böyle yazara kızar gibi oldum. Herkese hitap ediyor mu bu kitap diye. Lakin gerçekten bir manifest gibi. Bildiğim kadarıyla 25'ten fazla dile çevrilmiş ve 1 milyondan fazla satmış bir kitap. Zaten bu da kitabın başarısını ya da insanlarda bulduğu karşılığı bence anlatıyor. Ve özetlediğim tüm kitaplar gibi milyonerliğe hızlı geçişi de alıp okumanı çok ama çok isterim. Sevgili dost, bu özeti bitirirken şunu söyleyeceğim. Yazarın iddiası son derece net. Zenginlik hızını çalışmanın saati değil, seçtiğin yol belirler diyor. Ve zenginliğin nihai ölçüsü sadece para değil, aile, sağlık ve özgürlük diyor. Bugün buradan tek bir şey alacaksan lütfen şunu al. Yolunu değiştirirsen varış noktan da değişir. Sen şu an hangi yoldasın? Kaldırım mı, yavaş şerit mi yoksa hızlı şerit mi? Yorumlara istersen açıkça istersen tek bir kelimeyle yaz ve neden? Bunu da yaz. Bazen bir yorum bile bir kararın başlangıcı olabilir. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selam.